Harika bir hafta sonundan herkese günaydınlar. Sakin geçirdiğimiz 3 gün sonrası bugün yeniden yola çıkıyoruz ve bugün hep birlikte Ant Dağları'ndan Pasifik Okyanusu'na doğru bir yolculuk yapıyoruz. Uyanalı henüz birkaç saat oldu. Hava bugün biraz serin ve rüzgarlı. Yaprakların hışırtısıyla uyandık. İlk önce kahvaltı yapacağız ve ardından da vakit kaybetmeden yollara düşeceğiz. Hadi başlayalım. Gündür burada olduğumuz için elimizdeki yiyeceklerin neredeyse tamamını tüketmiş bulunuyoruz. Şimdi dolabı açtım baktım çok fazla bir şey kalmamış. Peki elimizde neler bulunuyor? Dolapta bir tane domates kalmış. Bir tane armutumuz var. Avokadomuz var bir tane. 4 tane de yumurtamız kalmış. Bakalım şimdi bunlarla bir şey hazırlamaya çalışacağız. Hızlı bir kahvaltı. Ve kahvaltı hazır. Az malzemeyle döktürmüşsün yine. Afiyet olsun. Tüm kontroller tamam. Hazır mıyız? Çıkıyor muyuz? Evet. Kesin burada mı kalıyoruz? Yani bilmiyorum, emin değilim. Birlikte bakarız diye düşündüm ama 2 tane güzel yer buldum kamp yeri için. Buranın yolu nasıl acaba? Yollarına baktım zaten. Yani 4x4 gerektirenleri eledim. Bazılarının yolları çok taşlıydı. Kumsala giden yollar. Onları da eledim. 2 tane iyi seçenek kaldı geriye. Bu arabayla girebileceğimiz. Ve yolculuğa başladık. Öncelikle 2 tane kamp yeri bulduk deniz kenarında. Oraya gideceğiz. Kamp yerlerini bulmak için de iOverlander diye bir uygulama var. Telefonumuza bu uygulamayı indirdik. Bu uygulamayla bakıyoruz. The way that I'm feeling when I'm with you, you are weighing me down. Can't help the rhythm is making me no good. I just don't like the sound. Çok güzel yol manzaralarıyla yolumuza devam ediyoruz. Ama kamp yerine bugün varmadan önce yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi yeni bir tüp almak. Çünkü tüpümüz bitmek üzere. Azaldığını fark ettik. O yüzden yeni bir tüpe ihtiyacımız var. İkincisi de su doldurmamız lazım. Çünkü suyumuz da bitti. Ve bir kamp yerinde kalmayacağımız için de bolca suya ihtiyacımız olacak. O yüzden sularımızı doldurmamız lazım. Bir benzinliğe gideceğiz ve suları dolduracağız. To my face, I can grow, I can bloom. So get out of my face. Oh, would you give me some man? Try to be more aware of what I need. You don't know what I need. One mistake, till we break. One more night, one more fight. Sleep it off, then we play it safe. We hide away inside our cage. One mistake, till we break. One more night, one more fight. Sleep it off, then we play it safe. We hide away inside our cage. Yeah, yeah. Inside a cage. Oh, yeah. Ve yoldan geçerken bir köyün üzerinde büyük bir süpermarket gördük. Buraya girmeye karar verdik o yüzden. Hola. Normalde kısır yemeyi çok seviyorum ama burada bulgur bulamadığımız için kuskusla kısır yapıyoruz. Bir hafta bize yetecek kadar yiyecek alışverişimizi yaptık. Yaklaşık 50 euro kadar ödedik. Ve şimdi tekrar yolumuza devam ediyoruz. Bir benzinliğe girmemiz lazım. Şurada hemen bir benzinlik görüyorum. Suyu var mı sence aşkım? Şurada bak, suyu da var.
Yes. Su dolduracağız. Ne diyormuş? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz diyor. Otoban giriş ücreti 2600 Şili pesosu. Al bakalım bebek 3000. Gracias. Çok pahalı ya. Şili'de otobanlar çok pahalı. Deniz kenarına geldik ve burada çok güzel bir balıkçı kasabası gördük. Şimdi arabayı bırakmak için yer arıyoruz. Çünkü biraz gezmek istiyoruz bu kasabada. Belki hem de balık da yeriz. Yer miyiz? Yes, tabii ki. Görüyor musun martıları şurada? Şuraya girseydik keşke. Şuraya da girebilirsin. Yer bakıyoruz arabaya. Çok merak ettim. Ne kadar ödedin balığa? Kilosu 5000'miş. Kilosu 5000 mi? Ne kadar 5000 ucuz. peso. Ucuz değil mi? Çok ucuz. Daha dün yakaladım böyle. Taze yiyeceğiz. Vay. Kamp yoluna girdik. Enteresan bir yol yine. Genelde hep böyle yollara denk geliyoruz. Yollar hep böyle taşlı oluyor. Ama sonunda mutlaka çok güzel bir kamp yeri bizi bekliyor oluyor. Yine tekerimiz patlamasa bari. Kader. Koyunlara bakın. Ve manzaraya tabii ki. Ne manzara. Süper bir yere geldim ya. İnanılmaz bir evden bir şey var. Şimdi arabayı manzaraya göre koymaya çalışıyoruz. Sercan'ın mutluluğu. Bugün de manzaramız böyle. Çok güzel bir yer bulduk ya. Çok güzel mi? Bence fazla güzel. Nasıl deniz kokuyor. Denize hasret kalanlar da bugün. Hadi ben balık pişireceğim. Serçe de çok mutlu bugün. Çünkü harika bir manzaraya geldi yine. Manzaramız hazır. Serçe balıkçılık. Bayağı lezzetli. Şu ana kadar yediğimiz en güzel somon balığı.
Herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz dün akşam bu kamp yerine gelmiştik ve öyle güzel bir saatte gelmişiz ki hemen yemeğimizi yaptık, oturduk ve manzaranın keyfini çıkardık. Ardından da çok güzel bir uyku çektik. Bu sabah da uyandık, güzelce kahvaltımızı yaptık ve şu anda yine günün tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hava gerçekten çok güzel. Biraz esintili de olsa tepemizde güneş var ve güneş ısıtıyor. Hatta Sercan havayı böyle bu kadar güzel bulunca tutamadı kendini ve denize kaçtı. Size Sercan'ı göstereyim. İşte şurada yüzen deli Sercan. Hem de kuşlarla birlikte yüzüyor. Etraf böyle. Şahane bir yer. Ve Sercan geldi. Nasıldı aşkım? Dondurucu soğuk. Çılgınlık yapmayı sen istedin. Bu sabah kahvaltı yapıyorduk. Dedik ki birazcık dürbünle etrafı izleyelim. Aldık elimize dürbünü. Şöyle etrafı kolaçan ediyorduk. Bir baktık karşıdalar. Penguenler oradaymış meğersem. Başından beri oradaymışlar. Ama boyları çok kısa olduğu için biz onları normal kuş zannettik. Yani açıkçası çok fazla belli olmuyordu ne oldukları. Dürbünle bakınca gördük penguen olduklarını. Hatta penguenlerin yanı sıra bir de deniz aslanlarını da gördük burada. Çok güzel bir ada var karşıda. Size de göstereyim hemen. Şu karşıdaki ada ağaçlı olan. Burası bir doğal koruma alanıymış hayvanlar için. Burada genelde deniz kuşlarının yanı sıra penguenler ve deniz aslanları yaşıyormuş. Biz de dürbünle bakmasaydık hiç fark edemeyecektik bunları. Dün geldiğimizden beri de bir sürü kuş çeşidi gördük. Martılar var, albatroslar var, pelikanlar var ve hatta daha bilmediğimiz bir sürü kuş var. Bunun yanı sıra akbabalar bile var. Sabah akbabalarla uyandık. Arabanın üstündeki ağaçta en az 5 tane akbaba vardı bu sabah. Yani kendimizi sanki kuşların evinde misafirmişiz gibi hissettik. Onları hiç rahatsız etmeden burada kamp yapmaya çalışıyoruz. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Destiny focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. Karşı adada yaşayan bu penguenler Şili'nin kuzeyine özgü bir penguen çeşidiymiş ve Humboldt penguenleri deniyormuş bunlara. Çok küçük yaratıklar çünkü boyları 60-70 santim civarıymış. Orta boylu penguenlermiş bunlar ve kiloları da 4 kilo ile 6 kilo arasında değişiyormuş. Gördüğümüz deniz aslanları da 300 kiloya kadar ulaşabiliyormuş kiloları ve boyları da 3 metreye kadar ulaşıyormuş. Gayet büyük deniz canlıları. Çok büyük olsalar da onları da çıplak gözle göremedik. Bunun sebebi de kayalarla hemen hemen aynı renkte olmaları.
Sizce bu dişler hangi canlıya aitti? Ve bir manzaranın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu anda eşyalarımızı topladık ve yola çıkmaya hazırız. Genelde günlerimiz yeni manzaralar arayarak, gittiğimiz yerleri keşfederek ve aynı zamanda yeni bir şeyler öğrenmekle geçiyor. Bakalım bu hafta bizi nasıl maceralar, nasıl güzellikler ve nasıl renkler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Ama çok minicikler ya onlar. Çok küçük Düşünsene görünüyorlar. birini şöyle eline aldın şu kadar böyle. Evet Hoplatırsın ya. böyle bebek gibi. 60 santim yani. Çok küçükler. 4 kilo ne demek? 4 kilo domates alıyorum ya ben. Aşkım pengueni domatese benzettim. Ağırlık olarak. Pazardan örnek verdim aşkım. En yakın Pazardan, aklıma o geldi çünkü. pazardan 4 kilo Pratik zeka. penguen aldım. Hayır, pazardan demek ki bir tane penguen alsam şunu demek istiyorum. Pazardan bir tane penguen alsam. Bir tane penguen alsam 4 kilo domatese eşit olacak. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right?